Son zamanlarda Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. Ben de bu nedenle sosyal medyada birçok isyan görüyorum. Kimisi yeter artık buradan gitmeliyim diyor. Kimisi ise diyor ki hayır, gitmek bir çözüm değil. Aksine burada kalmalı ve burada savaşmalıyız. Bugün arkadaşlar sizlere bir taraf olmaktan ziyade gitmek mi, kalmak mı? Bunu tartışalım istiyorum. Bu nedenle bu videoyu çekiyorum. İki tarafın da bence artıları var, eksileri var. İki tarafın da kendince haklı olduğu yerler var. Avantajlar var, dezavantajlar var. Bugün sizlerle birlikte objektif olarak bunları tartışalım istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bavyera'nın en büyük 3. gölü olan Ammersee'deyiz. Burası Münih'e yaklaşık 35 km uzaklıkta yer alıyor ve S8 adlı şehir içi trenle oldukça hızlı bir şekilde ve tek vasıtayla ulaşabiliyorsunuz. Bugün sizlere bu güzel manzara eşliğinde girişte de bahsettiğim güncel bir konuyu ele almak istiyorum. Yaklaşık 4 yılı geçti. Almanya'da yaşayan bir insanım. Burada master öğrencisiydim. Daha sonra burada iş buldum vesaire derken bugün buralara artık yani iyice yerleştik diyebilirim. Eskiye göre çok daha buralı hissediyorum. Şu güzel manzarayı görüyorsunuz. Şurada Alpler var falan, böyle hani Bavyera'yı da seviyorum. Ama insan ne kadar memleketinden uzak olursa olsun oranın gündeminden falan ister istemez kopamıyor galiba. Ben buraya ilk geldiğimde biraz daha aslında koparım diye düşünmüştüm. Fakat sanırım değil, Almanya, Yeni Zelanda'da da yaşasan, Avustralya'da da yaşasan bu gündem seni takip ediyor. Sen istemesen de. Bu arada arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. 4 yıldan daha uzun süredir Almanya'da yaşıyorum ve burada bir sürü insanla karşılaştım. Benim gibi Türkiye'den sonradan gelmiş o kadar çok genç var ki, yani Türkiye'deki beyin göçü düşündüğümüzün ötesinde bence. Benim şu anda arkadaşlarımın çok önemli bir kısmı yurt dışına taşındı. Başta Almanya olmak üzere başka Avrupa ülkelerinde de insanlar var ve Türkiye'den de aslında insanlar en çok Almanya'ya geliyorlar arkadaşlar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri olabilir, Avrupa'nın diğer ülkeleri olabilir ama insanlar, gençler ülkeden gidiyorlar. Bu bir gerçek. Peki bu insanlar niye gidiyor abi? Gençler neden gitmek istiyor? Aslında arkadaşlar temel olarak asıl problem bazılarının düşündüğü gibi para değil. Bakın kaç kişiyle konuştum, İnanın hatırlamıyorum ama gerçekten kayda değer bir örnekleme sahip olduğumu düşünüyorum. İnsanların temel olarak en çok istediği şey, birincisi adalet. İnsanlar adil bir ortamda yaşamak istiyor arkadaşlar. Hakkının yenildiğini ya da yenilebileceğini hissetmek istemiyor. Bu gençlerin aslında temel olarak yurt dışına çıkmadaki motivasyonları. İkincisi özgürlük. Aslında yine adaletle bağlantılı bir şey. İnsanlar tweet atmaya korkar olmuş. Düşünsenize ya, böyle bir şey olabilir mi? YouTube videosunda insanlar like atmaya korkuyorlar. Ya düşünsene, ya da dislike atmaya korkuyorlar. Böyle bir ortamda tabii ki gençler gitmek isteyecektir. Türkiye bir hukuk devleti ise her vatandaş kendini eşit hissetmeli ve haklarının hukuk tarafından korunduğunu bilmelidir. Bunu güvence altında olduğunu bilmelidir. Bunun hissedilmediği, hissettirilmediği ortamlarda tabii ki de yeni nesil, genç nesil rasyonel çözümler arayacaktır. Yani bu çok normal bir şey. Adaletin ve özgürlüğün hissedilmediği bir ortamda ne olmaz arkadaşlar? Tabii ki yabancı yatırımcı olmaz, yatırım gelmez. Yatırım gelmeyen bir ülkede ekonomik problemler olur. Tabii ki ekonomi de biz gençlerin yurt dışına çıkmasındaki en önemli etmenlerden bir tanesi. Gerçekten ay sonunu getirememek, bırak kenara para koymayı, o ay borçlarını ödeyememek falan, sürekli borçlanmak, genç yaşta borçlanmak, bunlar gerçekten insanı çok kötü hissettiriyor. Bu arada burada da böyle küçük bir helecik diye çevirebileceğimiz bir yapı var. Gerçekten çok tatlı duruyor. Tam karşısında da Ammersee manzarası. Suyun temizliği çıkıyor mu videoda bilmiyorum ama su gerçekten acayip temiz gözüküyor. Buradaki göllerin böyle bir olayı var arkadaşlar. Çok temiz ve şurada da Alpleri görüyoruz. Ekonominin kötü olduğu bir ortamda emeğinin karşılığını almak da zor oluyor arkadaşlar. Bunu hepimiz yaşamışızdır Türkiye'de. O kadar çalışıyorsun, çabalıyorsun. Karşına döviz kuru cinsinden çok az bir miktar aylık bir para çıkıyor. Ve bu da gerçekten seni mutlu etmiyor. Para mutluluk demek değildir. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Gel istersen şöyle yürüyelim Fatihciğim. Ama yine de şuna inanıyorum ki insan bir miktar da para kazanması gerekiyor. Yoksa ne bileyim, mesela hobilerine zaman ayıramıyorsun. Boş zaman oluşturamıyorsun. Bir şekilde zamanı satın alman gerekiyor yani. Bu zamanı satın almayı yapman lazım. Bunu maalesef Türkiye'de yapamıyorsun. Tüm bu sebepler birleştiğinde aslında göç etmek için harika bir ortam oluyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü Türkiye için üzücü bir durum. Ama biz gençler de bazen böyle rasyonel kararlar almak zorunda kalıyoruz. Peki buraya gelmek, yurt dışına gelmek bir kaçış mı yoksa bu da bir mücadele yöntemi mi? Bana soracak olursanız arkadaşlar, yurt dışına çıkmak bir kaçış değil, aksine bir mücadeledir. Çünkü burada hiçbir şey sizi altın tepsiyle karşılamıyor. Buna eminim ki şu an yurt dışından bizi izleyenler hak verecektir. Buraya ilk geldiğimde mesela o kadar zorlandım ki. Bir de ben tam korona zamanı geldim. Düşünsene, böyle hiç arkadaşın yok, her şey yeni, Yeni bir kültür, yeni bir dil, işte master okuyorsun falan, okumak zorundasın. Çünkü bir umutla ailen işte seni belki son parasıyla böyle son kurşunu atarak tırnak içerisinde yurt dışına yollamış falan böyle. Üzerinde de bir sorumluluk var, bunu yerine getirmen gerekiyor falan.
Bu gerçekten kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani mesela arkadaşlarınız, Türkiye'deki arkadaş grubunu bırakıp buraya geliyorsun ve şu da bir gerçek. Gözden Irak olan gönülden de Irak olurmuş. Dolayısıyla onunla belki aranda bir kötü bir durum yok ama birbirinizi görmediğiniz sürece aslında yavaş yavaş birbirinizden de uzaklaşıyorsunuz. Senin gündemin başka burada, onun gündemi orada başka vesaire. Yani bu gerçekten kolay değil arkadaşlar. Burada böyle yani anlatamayacağım kadar çok zorluk var. Bu zorlukları da burada görüyorsunuz. Ya da ailenizi düşünün. Mesela aileniz Türkiye'de kalıyor. Sen burada tek başına kalıyorsun. Aileni görmek için Türkiye'ye gidiyorsun. Bakıyorsun ya ortam çok kötü. İşte ne bileyim böyle trafik kurallarına kimse uymuyor. Çarpık kentleşme, fiyatlar çok pahalı falan ama ailen orada. Aileni de görmek istiyorsun vesaire. Yani bu ikilemde kalmak gerçekten bence bir mücadele demek. Evet, burada günün sonunda bence emeğiniz karşılığını daha çok alıyorsunuz. Türkiye'de kalmak isteyenlerin ise arkadaşlar genel olarak şöyle bir tezi oluyor. Herkes gidecekse kim mücadele edecek? Biz burada kalacağız. Tırnak içinde söylüyorum, savaşacağız ve bu ülkeyi daha iyileştireceğiz. Biz burada oluyoruz. Biz burada çabalıyoruz. Bence arkadaşlar yurt dışında olmak da bir mücadele biçimi olabilir. Çünkü senin belki potansiyelin yurt dışında daha çok açığa çıkacak, öyle değil mi? Yani ben mesela şahsen kendimde bunu gördüm. Türkiye'den ziyade burada kendimi daha çok bulduğumu düşünüyorum. Burada kariyer açısından daha önümün açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyorum. Birisi bana nerelisin diye sorduğunda dedim Türkiye'den geliyorum, İstanbul'da doğdum falan diyorum. Ve ben burada kendimce örnek bir vatandaş olduğumu düşünüyorum. Böyle bir insan olarak buradaki Almanlardan ben çok şunu duydum. Ya sen Emre gerçekten örnek bir vatandaşsın, işte iyi ki Almanya'ya geldin vesaire. Kendini çok geliştirmişsin vesaire. Yani bence bunları duymak, insanlara bunları hissettirmek Türkiye'nin imajı açısından mesela benim bir çalışmam oluyor ister istemez. Yani ben burada kendime iyi bakıyorum, örnek vatandaş olurum ama bu Türkiye için de iyi oluyor. Ya da ben burada para kazanıyorum, belki ileride Türkiye'ye yatırım yapabilirim. Ya da yarın öbür gün buradaki bilgi birikimimle Türkiye'ye dönebilirim. Bütün bunlar aslında yine Türkiye için çok güzel şeyler demektir. Belki Türkiye'de kalsaydım bunları yapamayacaktım. Ama diğer türlü tabii ki Türkiye'de olmanın da bazı avantajları var arkadaşlar. Mesela ailenle birlikte zaman geçirebiliyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ya da belki de sen potansiyelini orada buluyorsun. Bu da ayrı bir olay. Sonuçta her insan farklı bir dünya gibi, öyle değil mi? Ben burada kendimi buldum. Sen belki Türkiye'de kendini bulmuşsundur. Vatana hizmettir aslında. Böyle düşünüyorum. Bugün mesela Türkiye'deki başarılı insanlara baktığımız zaman CV'lerinde illaki bir yurt dışı görürsünüz. Yurt dışına çıkmıştır, kendi kabuğundan sıyrılmıştır ve orada bir başarı elde ettikten sonra ülkesine dönüp zımba gibi işler yapmıştır. Bu arada şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Türkiye'de yaşamamak, yurt dışında yaşamak özünü kaybetmek anlamına gelmiyor aslında. Ben burada mesela Almanya'da yaşıyorum. Yine Türkiye'deki gibi sabahları sucuklu yumurtayla kahvaltı yapabiliyorum. Ya da Türkiye'de yaşadığım gibi yaşıyorum aslında. Sadece Almanca konuşuyorum. Almanca ile daha çok haşır neşirim. Onun dışında gerçekten bayağı Türkiye gibi. Bu şu anlama gelmemeli. Tamamen entegrasyonu reddetmek değil. Burada bir dengeyi kurmak önemli. Yani entegrasyon, asimilasyon anlamına gelmez. Ama entegrasyonla özünü kaybetmemek arasında da bence bir denge var diye düşünüyorum. Bu dengeyi bulduğunuz zaman gayet güzel. Her şey çok güzel. Yani nerede yaşadığın çok önemi yok. Bence daha önemlisi nerede yaşadığın değil, nasıl yaşadığın. Yani dolayısıyla arkadaşlar bence yurt dışına giden bir genci yargılamamalıyız. Çünkü gitmek için gerçekten çok fazla sebep var. Az önce videonun başında saydığım gibi. Öte yandan yurt dışında yaşayan bir genç olarak ben Türkiye'de kalan bir genci de yargılamıyorum. Çünkü onun da kendince haklı sebepleri olabilir. Ve dediğim gibi belki de bazı insanlar içeriden bir değişim yaratmak istiyordur. Ben bunu da çok saygıyla karşılıyorum. Burada amacım şu taraf haklı, şu taraf haksız veya tam tersini demek değil. Aksine daha geniş bir perspektiften bakmak ve iki tarafın da bence kendince doğru, haklı sebepleri olduğunu göstermek. Günün sonunda arkadaşlar toparlamak gerekirse Türkiye'de şu anda gerçekten çok kötü bir gündem var ve insanlar haklı olarak hukuksuzluğa karşı ses çıkarmak istiyorlar ve insanlar, gençler özellikle ya ne olacak bu ülkenin hali, yurt dışına mı gitsek diye düşünüyor. Bugün sizlerle birlikte objektif olarak bir tarafı savunmak değil, aksine iki tarafı da dengeli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kalmak isteyen de, dışarıda mücadele etmek isteyen de bence kendince haklıdır. Dediğim gibi önemli olan bence insanın kendisini yetiştirmesi, vatana, millete ve bence dünyaya da hayırlı, faydalı insanlar olması. En önemli mottomuz bu olmalı diye düşünüyorum ve haksızlıklar karşısında her zaman ses çıkarmalıyız. Bu da çok önemli. YouTube kanalımızda yurt dışına göç etmek, Türk-Alman Üniversitesi, Almanya'da üniversite okumak, çalışmak, iş hayatı, bununla ilgili birçok video bulunuyor arkadaşlar. Merak edenler kanalımızı takip etsinler. Bizi Instagram'dan takip etsinler. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Ben Emre. Bugün sizlere güzel bir göl manzarasından bu videoyu çektik. Kameraman kardeşim Fatih'e de çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.